Videosunu yayınlayalı çok kısa bir süre geçmesine rağmen paylaştığımız CyberConnect Web3 sosyal ağ projesi CoinList üzerinde satış yapıyor ve tokenomics'lerin de topluluk için airdrop olarak ayrılmış bir arzda mevcut. Airdrop çanları çalıyor diyebiliriz. Herkese selamlar. Kripto Kurdu YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Ertuğrul. Bu videoda Cyber Token'ın CoinList satışına nasıl katılırız, kimler satıştan öncelik kazandı, airdrop detayları neler hepsine bakacağız. Hazırsak başlayalım. Öncelikle satış detaylarının olduğu makaleye geldim. Bu ve kullanacağım bütün linkleri videonun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Evet, buradaki önemli detaylara baktığımız zaman Cyber Token arzının toplamda 100 milyon adet olacağını görüyoruz ve satışımız da 18 Mayıs Türkiye saatiyle akşam 8'de başlayacak. Bu satışta toplam arzın %3'lük kısmı yani 3 milyon adet Cyber Token satılıyor olacak. CoinList satışına kayıt için son tarihimiz ise 15 Mayıs olarak görünüyor. Bu da Türkiye saatiyle öğlen 3'e denk geliyor. Evet, makalede biraz aşağıya inelim. Burada Cyber Token ve Cyber DAO hakkında bilgiler bulunuyor. İsterseniz makaleden bunları okuyabilirsiniz. Genel olarak Cyber Token'la yönetime dahil olabiliyoruz. Cyber Profile Minti için ödeme yöntemi olarak kullanabiliyoruz. Ve ileride çıkacak Cyber Wallet'ta gaz ücretleri için Cyber Token kullanacakmışız. Ayrıca Cyber Profil mintleme, çekilişlere katılma ve diğer proje detayları için şu an kartlarda çıkan videomuzu izleyebilirsiniz. Hemen biraz aşağıya indiğimde tokenomics kısmı karşıma çıkıyor. Burası oldukça önemli. Burada ilk dikkatimizi çeken konu buradaki Community Rewards bölümüne ayrılan %12'lik token arzı arkadaşlar. Bu da bizim airdrop alabileceğimiz anlamına geliyor. Toplam 12 milyon tane ödül olarak token dağıtılacak ve %20'si de token'ın çıkışıyla birlikte dağıtılmış olacak. Ödüllerle ilgili şu an herhangi bir detay bulunmuyor. İleride açıklanacak duyurulara göre sizi bu konuda bilgilendiriyor olacağız. O yüzden takipte kalmayı unutmayın. Aynı zamanda en önemli nokta ise giriş piyasa değerinin ne olacağı. Buradaki verilere göre bir hesaplama yaptığımız zaman 14 milyon 468 bin dolarlık bir giriş piyasa değeri olacak. Bu noktada bir karşılaştırma yapacak olursak CoinList'in önceden Flow, File, Solana ve Mina gibi oldukça büyük piyasa değerine sahip coinlerin satışını yapan bir platform. Tabi Cyber Token'ı bunlarla birebir olarak karşılaştırmak çok doğru olmaz ama 14 milyon piyasa değerinin bunlara nazaran çok düşük olduğunu söyleyebilirim. Evet, biraz daha aşağıya indiğimizde topluluğa dağıtılacak ödüllerle ilgili de bilgi bulunuyor. Bunları okuyabilirsiniz. Satışla ilgili yine burada da bilgiler var. Aşağı kısımda da öncelikli sıraya dahil olabilmek için karşılanması gereken birden çok şart karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bunların bir tanesini karşılamak yeterli olmayacaktır. Kimlerin sıralamaya dahil olup olmadığı da net bir şekilde proje tarafından bizlerle paylaşılmadı. Ama buradaki şartlara baktığımız zaman Premium Handle'a sahip bir Cyber profiline ihtiyacımız varmış. Eski adıyla CC profil. İkinci şartta da CyberConnect Fan Club PES sahiplerinin level'ına göre bir avantaj sağlayacağını belirtmişler. Bu level'ın tam olarak kaç olduğu belirtilmiyor. Üçüncü olarak da W3ST NFT'lerinden toplayanlar avantajlı olacakmış. Dördüncü olarak Discord sunucularında Early Supporters rolüne sahip olanlar var. Beşincide de Mystery Boxes veya Shards sahipleri yine avantaj sahibi. Altıncı olarak önceki topluluk etkinliklerinden NFT toplayanlar da avantaj sahibi. Son olarak da CyberConnect'in Gitcoin üzerindeki etkinliğine katılanlar öncelikle sıraya girme hakkına sahip olabilecek. Bu sıraya kimlerin hak kazandığı veya hak kazanıp kazanamadığımıza dair kontrol yapabileceğimiz bir yer bulunmuyor. Bunu sonradan açıklayacaklardır diye tahmin ediyorum. Bu şartı karşılayanların ekran görüntüsü 26 Nisan'da alınmış, yani bu saatten sonra karşılamanızın bir önemi yok diyebilirim. Buradaki şartlardan ne kadar fazlasını yerine getirdiyseniz ona göre öncelikli sıralamaya girme şansınız bulunuyor. Şimdi gelelim kayıt aşamasına. Hemen makalenin en üstüne geldim. Buradaki Here linkine tıklıyorum. Ardından biraz aşağıya iniyorum. Buradaki satış detaylarında az önceki makaleye göre ekstra bilgiler yer alıyor. Örneğin satış fiyatımız 1.80 dolar olacakmış. CoinList'ten alınan tokenlerin %25'i ilk listeleme anında açılacakmış. Kalan %75'lik hakkımız ise 6 ay boyunca aylık olarak 2023'ün sonuna kadar dağıtılacakmış. Yani almaya hak kazandığımız tokenları almamız durumunda
tokenlarımızın tamamını bu sene sonuna kadar alabileceğiz. İlk başta %25'lik bir kısmını alıyor olacağız. Ayrıca minimum alım tutarı $100 ve maksimum $500 olarak belirtmişler. Ekstra alım hakkı talebinde de bulunabiliyormuş. Bunda ise minimum 100, maksimum $2000'lık istekte bulunabiliyormuşuz. Aynı zamanda coinleri burada da belirttikleri üzere USDC veya USDT coin karşılığında alabileceğiz. İsterseniz buradaki Frequently Asked Questions kısmına tıklayarak satış detaylarıyla ilgili ekstra bilgi alabilirsiniz. Burada birçok detaya erişiyor olacaksınız. Hemen geri dönüyorum. Şimdi buradan Register Now diyerek kayıt işlemlerine başlayalım. Ardından karşıma çıkan ekrandan Get Started diye devam edeceğim. Çünkü şu anda benim hesabım açılı bir şekilde. Sizin eğer bir Coinlist hesabınız yoksa burada kayıt olmanız için bir pencere açılacak. Oradaki basit bilgileri doldurarak kolayca bir hesap açabilirsiniz. Ardından tekrardan bu sayfaya gelerek Get Started diyerek aynı işlemlere devam edebilirsiniz. Ardından tekrardan Continue diyorum. Buradan ülkemizi seçmemiz gerekiyor. Hemen Türkiye'yi seçeceğim. Sonra buradaki kutucuğa tik bırakıp Continue diyorum. Ardından karşımıza bazı sorular çıkıyor. Bunların doğru cevaplarını işaretleyeceğim. Siz de bakarak cevaplayabilirsiniz. Soruların şık yerleri sizde farklı olacaktır. O yüzden verdiğim cevapları dikkatli bir şekilde okuyup ona göre işaretleyin. İlk soruya 3 milyon cevabını veriyorum. İkinci soruya User in the waiting room yani ikinci seçeneği seçiyorum. Üçüncü sorunun cevabı da Cyber Connect is a decentralized social network ile başlayan cümle olacak. Onu seçiyorum. Dördüncü de ise USDC ve USDT seçiyorum. Ardından 5. soruda 1.80 ile başlayan seçeneği seçiyorum. 6. soruda da The User's Purchase may be cancelled ile başlayan cümleyi seçtim. 7. de coin listi seçiyorum. 8. soruda da the user's account will be terminated ile başlayan cümleyi seçiyorum ve continue diyerek devam ediyorum. Şimdi bu aşamada karşımıza çıkan yerde isteğe bağlı olarak cüzdanımızı bağlayabiliyoruz. Az önce erken sıra hakkına kimlerin sahip olabileceğinden bahsetmiştim. Buradan cüzdan ekle diyerek MetaMask cüzdanınızı veya o şartlarda yer alan gereklilikleri hangi cüzdanınız karşılıyorsa o cüzdanı Wallet Connect kısmından bağlayabilirsiniz. Cüzdanınızı bağlayarak öncelikle alım hakkınız olması durumunda bundan faydalanabileceksiniz. Şu anda benim kendi hesabım açık olmadığı için hayır teşekkürler diyerek devam ediyorum. Eğer siz de o şartları karşılamıyorsanız direkt no thanks diyerek devam edebilirsiniz. Evet, bu şekilde ben satışa kaydımı tamamlamış oldum. Burada gördüğünüz gibi satışın başlamasına kalan sürede geri sayım olarak belirtiliyor. Evet, burada şöyle bir detay var. CoinList üzerinde KYC doğrulamamızı yapmış olmamız gerekiyor. Buradaki Identity Verification kısmı hesabınızın KYC'si yoksa yeşil olmayacaktır. Oradaki yönlendirmeleri takip ederek kişisel bilgilerinizi doldurup KYC'nizi tamamlayabilirsiniz. Selfie fotoğrafınız, kimlik görseliniz ve diğer kişisel bilgilerinizi soruyor. Onu da kolaylıkla tamamlayabileceğinizi düşünüyorum. Ayrıca şu anda KYC doğrulama aşamasında sorunlar olduğunu söyleyen arkadaşımız çok. O yüzden ilk seferde onay alamazsanız tekrar deneyebilirsiniz. Bu teknik bir sorun. Bizim de yapabileceğimiz herhangi bir durum bulunmuyor. Burada aşağıda gördüğünüz wallet kısmı onaylı değil. Çünkü az önce isteğe bağlı olarak cüzdan bağlayabileceğimizden bahsetmiştim. Wallet derseniz buradaki onayınız da olacaktır. Satış kaydını başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra satış başlamadan önce bir mail alacağız. Bu mailin içinde sıraya gireceğimiz bir özel link olacak. Satış başlamadan önce bu link gelir gelmez sıraya girmemiz çok önemli. Çünkü bu sayede waiting room denilen bekleme odasındaki sıraya dahil olarak satıştan sonra sıraya girenlerden avantajlı bir durumda olacağız arkadaşlar. Son olarak da CoinList'teki cüzdanımıza nasıl USDC veya USDT göndeririz bundan bahsedeceğim. Çünkü satışta bu iki coin'den birisine ihtiyacımız var. Hemen sağ üst taraftan profilimin üzerine geliyorum. Ardından dashboard'a tıklıyorum buradan. Sonra sol menüdeki wallet seçeneğine geliyorum. Ardından buradaki deposit kısmına tıklıyorum. Burada karşımıza bir uyarı çıktı. Yatırma işlemlerinin geçici bir süreliğine askıya alındığını belirtiyor. Satıştan önce burası muhakkak açılacaktır. O zaman burada yer alan cüzdan adresinize borsalardan veya cüzdanınızdan seçtiğiniz coin'e göre yatırım işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Video detaylarımız genel olarak bu şekildeydi. Aklınıza takılan bir soru olursa yorumlarda buluşalım. Videoyu beğenip abone olarak da bize destek olabilirsiniz. Diğer videolarda görüşünceye dek hoşça kalın.